Bura Elmalı sakin bir yer. Toros dağlarında yörükleri var. Ticarette devam ediyor. Burası yayla bir bölge. Yazın sahil bölgeler Kaş, Kınık, Demre, Finike, Alanya'da dahil. Antalya merkezden buraya yazlığa gelenler olur. Köyümüz burası sakindir, tahsillidir, ileri görüşlüdür. Çoğu insan evini bile kilitlemez. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Evet, selamünaleyküm. Aleykümselam. Davut abi. Nasılsın? Hoş geldiniz. Abi ne yapıyorsun ya? Üçüncüde mi vardı? Evet, bizde üçüncü de var. Öyle mi? Ne demek üçüncü abi? Bizim Türklerde, Yörüklerde üçtür. Tarihçesi köklere uzanıyor. Ecdattan öyle gördük, devam ediyor. Bir söylenen bir şey var mı? En azından kulağına çalınan bir şey. Şundan dolayı böyle yapılıyor falan. Türklerde, bizim yöremizdeki, Batı Toroslarda, Yörüklerde böyle yapılıyor. Evet. Ne var yok iyisinizdir. İyi, çok şükür. Sağ olun. Ziyaretleriniz için teşekkür ederiz biz Yörükleri. Davut abi var yanımda. Biz neredeyiz? Merhabalar. İlk önce videomuza hoş geldiniz. Seraları da görüyorsunuz zaten. Anlayacağınız üzere Antalya semalarındayız. Burası kadim şehir Elmalı. Buraya geldiğimde kendimi çok iyi hissettim. İlk önce bir şehrin içine girdik. Yani aslında şu anda ilçe. Elmalı Hamdi Yazır'ın müzesine gidiyoruz. Yalnız bir galoş diye. Poşetimizi şuraya basamana, oraya da bırakalım. Tamam. Çekim yapmamıza bir mahsur var mı? Video yasak burada. Yasak mı? Çekebilirsiniz, evet. Video yasak, resim serbest öyle mi? Hı hı. Ben onu fotoğrafları birleştirip video yaparım. Onu yapabilirsiniz ama burada bütün olarak yani kameralar. Tamam, kapatıyorum şimdi. Kapatıyorum, okey. Buranın böyle çok bilinen meşhur yemekleri var. Yediklerimden bir tanesi de şişti. Onun yanında da tahinli piyaz vardı. Onu mutlaka yemelisin dediler ve yedim. Çok beğendim gerçekten. Ondan sonra bu köye geldik. Burası Akçay Köyü. Yörüklerle ilgili kimlerle konuşabiliriz dediğimizde bize Davut abiyi gösterdiler. Davut abi bu köylü. Davut Büyükaydın, anamızdan doğalı yaşıyoruz. 2013 yılında resmi olarak Elmalı Batı Toroslar Yörük Türkmen Obaları Derneği'nin kurucu başkanıyım. Halen yürütmekteyiz. Burası Elmalı kadim şehir. Tarihi bir şehir. Çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir memleketimiz. Ve halen Yörüklük, göçer konarlığımız devam etmekte. Göçer konarlık ne demek abi? Belki bilmeyen vardır ve şu anda hala devam eden, bu şekilde yaşayan kaç bölgemiz var? Burası öyle, tamam. Biz çoğalan değil, şu anda nesil olarak azalan bir toplumuz. Ecdat da Anadolu'ya gelirken Orta Asya'dan göçerek gelmiştir. Hayvanlarımız kış günü olduğu için biraz yavru dönemi kapalı tutuyoruz. Bunların ırkı ivesi diye geçiyor, sarıbaş. Bizim de Anadolu'muzun hayvanı, koyunu. Bunlarla devam ediyoruz. Evet. 6 ayı yaylalarda geçiren bu insanlara göçer konar deniyor. Evet, biz buradan Nisan sonunda yaylaya göçeriz. Kasım 10-15 gibi kışlağa döneriz. Peki şu anda şöyle bir çevrelersek tam olarak neredeyiz? Bunlar Toroslar, doğru mu? Toroslar. Tamam. Bölge olarak Batakdeniz diye geçiyoruz. Batakdeniz'in de kesiştiği yer Muğla Dalaman Çayı'dır. Karşıda Sivri, Kızlar Sivrisi diye geçer, en yüksek zirve. Şurası mı abi? Evet. Arkamızda, hemen arkamızda Akdağ 3024 rakımlı. Kangal değil mi o? Evet. Yavru kangal. Bak, taş duvar yapan bazen söylüyorlar bize, taş duvar. Mesela büyük taşlarla, tabii elle konulacak boyutta değil bunlar, daha büyük ama nasıl, bakın ortaya bir istinat duvarı çıkıyor. Hafif meyilli. Biz bunu kepçeyle ördük. Mesleğimiz harfiyatçı olduğumuz için kendimiz ördük. Bir açalım mı? Keçi sesi geldi. Gel bakalım, neredesiniz siz? Heh, Allah, siz gel abi, gel şuraya bak. Şuraya bak. Oğlum gel, tamam gel. Ben seni almaz mıyım kucağıma? Gel. Şöyle bir fotoğraf vermez miyim? Bak şuna bak. 2 gün 3 günlük yeni doğmuş yavru. Bunlar 2 gün 3 günlük. Evet. Dur seni de alayım da. Oğlum. Oy. Bu kadar yer size mi ait? Taşlarla, evet. Gelin buyurun. Antalya Elmalı'da Akçay. Akçay köyünde
bir tane eve giriyoruz şu anda. Girip çıkmadığım yer bir gün kalmadı diyecek miyim acaba abi ya? He? Burası yazın o asma ne kadar güzel bir görüntü oluşturuyor değil mi? Evet, evet. Bu ev kaç yıllıktır abi? Bu ev 40-45 yıllık. 45-50 yıllık. Bu arada hani böyle köyleri yeni görmüş veya işte güzelleyen falan biri değilim. Bu videoya yeni denk geldiyseniz hani öyle şaşırmayın yani. Türkiye'yi geziyorum. Köy motiflerini, böyle güzel insanları göstermeye çalışıyorum sizlere. Hadi bakalım bismillah. Hadi bakalım. Böyle mi geçelim? Of şu sıcaklığa bak. Şu sıcaklığa bak. Yine hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Örf adetimiz de böyledir. Hanemize misafir olan, misafir dışarıda da söylesek içeride de. Ayrı ayrıdır değil mi? Ne güzel ses geliyor. Taban çakılı. Değil mi? Aynen. Anneannemin evi de böyleydi Tuzla'da. Eşim Ardahanlı, orada şey yapıyorlardı mesela. Teyze gel istersen. Hanım gel. Gel. Gel hala otur. Peki. Gel bizim sen otur. Sen oraya otur, senin sesinden alsın. Mikrofondan alabilir. Anlatacağım konu neydi? Unuttum bir dakika. Ardahan'la ilgili şey vardı. Mesela bayramda atıyorum, ziyarete geldik ya biz buraya. Senin elini öpmeye geldik. O arada biraz sonra zil çaldı ve başka biri daha geldi. Biz onlarla zaten gidecektik oraya. Onlarla da burada bayramlaşmış olduk. Şimdi o hayır bize geleceksin diyor. Eğer gitmezsen ben de dersem ki ya seninle orada görüşmüştük biz bayramlaştık, küsüyor mesela. Sadece bu Ardahan falan değil. O doğru. Onu yoldan geçirilmiş olmuyor. Önceki örf adetlerimizde onun ikametgahında, evinde ziyaret etmek, bayramlamak en makbulüdür. Gerçeğinde de o doğru. Biraz yaşça güzel böyle değerli yaşını almış insanlar olunca o gidersin ona ama hani böyle bir illa küsüyor mesela böyle bir şey oluyor. Neyse. İyi bir örf adet devam etsin. Konforun çok yüksek yaşandığı evlerde yaşıyoruz, şehirlerde yaşıyoruz. Yani ben orada yaşamıyorum ama geneli böyle anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla hepimizin evinde yeni şeyler var, yeni modern düzene ait her şey var, eşyalar var vesaire. Bu tarz işte 30-40 yıl önce kullanılan, çoğumuzun çocukluğunda olan şeyleri görünce yeni görmek onları biraz mutluluk, keyif veriyor. O anlamda bakıyorum sadece. Şehirli köylü algısı başlığının altı kocaman bir başlıktır bu. Çok şey konuşulur altında. Hem sosyolojik konudan, hem fiziki açıdan, hem duygusal açıdan, hem ekonomik açıdan, hem yaşam düzeni açısından bir sürü şey konuşulur bunun altına. Teyzen de mesela onun gülüşünden şunu anlayabilirsiniz. Ya bizim zaten sürekli yaşadığımız şey, her gün ben görüyorum bunun neresini merak ediyor ya falan gibi. Çok normal. Ama şehirli de mesela uzak kaldığı için ona muhtaç, onu özlüyor. Çok derin bir konu. Buradan bir sürü şey yazabilirsiniz. Burada konuşacak konu değil. Burası mutfağımız. Hemen benimsedim. Evet. Şu yapılar falan hep eskiye aittir. Şimdi mesela mutfak yaptırıyorsun yani 200 bin lira para veriyorsun şu anda. Bilmiyorum nasıldır işte. Hem şuraya gösterir misin? Mesela raflar. En azından ben bir anı tazelettirme görevini üstlenmiş olayım. Murat, bugünün anısına bir size elmalımızı bir sarı yağlık hediyemiz olsun. Batı Toroslar yörükleri. Bunu şöyle bunun manası birkaç tane geçmişte kullanım şekli var. Yörükler çantası olmadığı zaman bunu her zaman daha iyi taşıyabilir. Azığını koyabilir. Bunun farklı rengi buğday hasat rengidir. Hasat bizde yörüklerde bolluk ve berekettir. İslami olarak da 5 kişi olduğu zaman içerisinde namaz kıldırabilecek birileri var ise, çünkü yörükler hep dağda olduğu için cami yok, mescit yok ama dinine bağlı bir millettir. İmamlık yapabilecek bir kişi başına sarık olarak kullanıp o görevi yaparlar. Şunun arka tarafı Fethiye işte. Şurada taş bir bölge var. Görüyor musunuz? Şurası. Elmalı Yörük Derneği orayı kendi yaptırmış. Helikopter pisti. Olası bir acil durumda hemen helikopter oraya insin. Konu her neyse oraya müdahale etsin diye orayı yaptırmışlar.
Şu ovaya bakar mısınız ya? Şu ovaya ya. Bazen imkanlarınız dahilinde böyle uzak yerlere bakabileceğiniz yerlere gitmeniz gerekiyor. O zihnin boşalması lazım. Abi peki bir şey soracağım. Bu yaylalara çıkıyorsunuz ya uzun zamandır. Konar göçer dedik. Gelenek olsun diye mi devam ettiriyorsunuz? Yoksa şu anda halen ihtiyacınız olduğu için? Hayvanlarımızın ihtiyacı var. Yaylada bir ata yurtlarına sahip çıkıyoruz. Toprağımızı terk etmiyoruz. Ekonomik olarak da faydası var değil mi? Evet, 6 ay hayvancılıkta faydası var. Dikkat ettiniz mi? Şu kuzuyu oradan aldı. O kapıyı açtı, aldı. Sonra annesini tuttu. O da geldi, direkt annesini buldu. Hepsi bak annesinin etrafında dolaşıyor. Hepsi buluyor annesini. Kesinlikle yanlış anneye gitmezler yani. Babamın arkadaşıymışsınız herhalde değil mi? Sınıf arkadaşıymışsınız babamın. Babam Akçaköy Enstitüsü mezunlarından, ilk mezunlarından. Bu nedenle ben ilkokulu 3 aylık köyde okudum. Yani benim köyle bağlantım hiç kopmadı. Rahmetli babam, bu çocuk çiğ yetişmesin, eğere de gelsin, semere de gelsin, dayısına yardım etsin. Yaz saatlerinde gelirdim orakların biçilmesinden, harmanın dövülmesinden, buğdayın değirmende öğütülünce kadar bütün işlerine yardım ederdim. İnsanlar artık memleketlerine dönmek istemiyorlar. Yani tanımadıkları bir yerde hayatlarının geri kalan kısmını devam ettirmek istiyorlar. Kendi doğdukları coğrafyada yaşamak daha onlara cazip gelmiyor. Sizse tam tersine Evet. doğduğunuz topraklara, doğduğunuz coğrafyaya bir vefa borcu, bu topraklara ait hissettiğiniz için döndünüz. Köyümden büyük bir keyif alarak yaşıyorum. Harika. Kışın bisikletlerimi kış uykusuna yatırıyorum. Burada sert oluyor hava. Ama gün aşırı sporlarımı bir Sakarya alanına bir de Duralig uyusuna koşarım. Gider gelirim bir 4,5 kilometre koşarım. Evin önünde kültür fiziğimi yaparım. Vücut terim yapmadan duşumun altına girerim. Gün aşırı bu koşularım. Yazın bir seferinde koşarım, bir sefer pedal basarım. 3 temel alışkanlığım var. Okumak, yazmak, koşmak, pedal basmak. Hani herkesin sigara alışkanlığı, alkol alışkanlığı var ya, benim de bu alışkanlıklarım var. 75 yaşında bu alışkanlığı hiçbir zaman bırakmadım diyorsunuz. İnsanların türküleri kendilerinden güzel, kendilerinden kederli, daha uzun ömürlü kendilerinden. Sevdiğim insanlardan çok türküleri, insansız yaşayabildim, türküsüz hiçbir zaman. Şuraya bak ya, adım başı ayva var burada. Bir de sapsarı ya. O ne basıyorum ben ya? Kendini gösteriyor, sırıtıyor. Baksana ayvalara. Her tarafta. Şunları gördüm, duygulandım. Tabii ki böyle binalar var ama eskiden böyle tek katlı bir okul varmış burada. Ve herhalde o zamana ait sıralar. Onları atmamışlar. Muhtemelen bu 40-50 yıllık sıralar vardır. Bunları böyle bu şekilde dizmişler ki çocuklar otursunlar diye. O okulda okuyanlardan bir tanesi de Yılmaz abi. Ne anılarım vardır. Ya çok büyük anılarımız var burada. Çok bir kere eski bir okul, çok eski bir bina vardı orada. O eski binayı yıkmışlar. İnanılmaz güzel merdivenleri vardı. O eski Fransız yapılar vardır ya eski. Böyle büyük konak gibi böyle büyük merdivenleri vardır. Yenisi yapıldı çünkü bütün köyler buraya taşındı. Bütün köy okulları, köydeki öğrenciler buraya geliyorlar okumaya. Dolayısıyla büyüttüler bu yapıyı. Bizim dönemimizde çok böyle idealist öğretmenler gelirdi köylere. Çok kaliteli öğretmenler. Ortaokulda da yine bu köyde okudum ben ortaokulu. Fransızca eğitim alıyorduk ve Menekşe Özdemir Artenjen diye bir hocamız vardı. Çopuroğlu diye bir hocamız vardı. Felsefe ile Fransızcayı harmanlardı derste. Mesela kurbağayı koltuğa da oturtsan o yine bataklığa atlar. Hadi bunu hem Fransızca hem Türkçe konuşalım falan derdi. Bu köyde köy çocuğuyken Eyfel Kulesi'ni biliyorduk. Kışımız biraz bir
sert geçse daha iyi olacak gibi. Eski kışlar yok ama değil mi? Olsa tabii daha güzel olur. Benim çocukluğumda şu kadar kar olurdu. Kesinlikle. Ayakkabılarımıza içine çoraplara poşetler geçirirdik falan. Çoraplarımız ıslanmasın diye okula öyle giderdik. O kadar kar olurdu. Evet, yün. Yün çoraplarla, nenelerimizin ördüğü bir yün çoraplarla giyer. Öyle gidilirdi okullara. Sütünüzü kendiniz, yoğurdunuzu kendiniz. Ne oldu şimdi peyniri satın alıyorsunuz dışarıdan? Kesinlikle. Siz de mi alıyorsunuz? Bu kadar koyuna rağmen peyniri satın mı alıyorsunuz? Evet, biz de alıyoruz. Çünkü bakımı biraz daha zor. Yem parası çoğaldı. Hani çoğaldığı için sütçüye vermesek hani biraz sıkıntımız olduğu için sütçüye veriyoruz genelde biz. Bir de meşakkatli artık herhalde değil mi? Çok Peynir meşakkat. yapmak. Evet. Yoruldunuz. Eski insanlar Üşeniyorsunuz. kadar değiliz. Evet. Yalan değil. Eski insanlar gibi değiliz. Benim kayınvalidem çok güzel tulumlarda ayran dövmüş, peynir de etmiş. Ama biz onun kadar olamadık. O ayrı bir konu. Samanı hazırlıyoruz. Bu preste olduğu için şimdi normal çuvala koyduğumuzda bu 3 tane çuvala giriyor. Bu şekliyle yemliğine veremiyoruz. Satın alıyoruz bunu. Ne kadar şu bir tanesi abi? Bunu yazın 100 lira civarında almıştık mevsiminde. Bu ne kadar gidiyor? 3 tane çuvala giriyor. Ne kadar yetiyor bunlara? Her vermede 2 çuval veriyoruz. Bir öğünde 2 çuval. Evet, evet. Yardım edeyim mi? Bak Metehan yardım ediyor. Metehan yardım eder. Bizde işte ata isimleri konur. Metehan, abisi Alparslan. Anadolu'nun kapısını açan Alparslan'ın ismi. Öbürünün birinin adı Oğuz. Çok böyle belinden rahatsız olacak şekilde çalışıyor ya. Bir ne diyelim, bizim hiç böyle bir başka yapma şansımız yok. Ya şu akıl vermek gibi olmasın da. He? Alışkanlık. Alışkanlık. Ama doğru değil mi yani? Böyle hareket daha fazla oluyor. Bak çuvalı kaldırıyorsun, bir vuruyorsun, tekrar bir daha. Belinde rahatsızlık var mı teyze? Çok. Bak çok diyor işte yani. İşte rektevede tutmuyor da işte ne yapacak? Bazı vücutlar da alışabilir değil mi abi? Hani İşte. Bizim buraların bir lafı var. Yani biraz erezilliğe alışkın bizim buraların insanı. Evet, sever yani erezillik derler bu bölgede. Ama abi sanki böyle çile çekmek için çaba sarf eden bir Anadolu insanımız var ya. Çileyi kutsayan bir Anadolu yapısı vardır zaten biliyorsun. Halbuki altına bir yükselti koyup üzerine yaymak. Abi nasılsınız ya? Siz nasılsınız? İyi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, ne var ne yok? İyilik güzellik o. Buna şıktık abi, düğüne mi gidiyorsun ya? Yo, her zaman halimiz. Vel abi nasılsın? Girin. Murat, hani o zanaatkarlıktan bahsettik ya, o mesleği özümseme, mesleğin kurallarını sindirme, içine sindirme, yaşam biçimi haline getirme. Bak işte o şey vardır. Mesela şu kompres uygulaması vardır. Kışın soba daha güzel oluyor. Sobanın üzerine su kaynadığı için de sıcak suyumuzu, havlumuzu ıslayıp bunun şu şekil yapmak suretle böyle yapıp sonra müşterimize tıraş sonrası müşterimize bu şekil uyguluyoruz ve bir rahatlık, ferahlık geliyor. O da işte müşteri memnuniyeti hoş oluyor yani. Benim ustamdır. 1983'te kendisinin yanında başladım. Bıraktıktan sonra ben zaten burayı açmıştım. Ustam da bıraktı. Ondan sonra biz burada devam ediyoruz. Buranın en eski berberi benim. Değil mi? Ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Kaç kişi yaşıyorlarmış abi? Kaç kişi yaşıyordu burada? Bak bir evde abi. 7-8 kişi. 2 tane hane değil mi? Çok zor işler ya. Soğuk bu arada ya. Yani Aralık ayında çekiyoruz videoyu. Biz buralardan böyle şarkı söyleyerek, türkü söyleyerek böyle çizmelerimizle şu kadar kar olurdu buralarda. Burası da Sarıların evi. Evet. Burada 3 hane yaşıyormuş.
Murat. 3 aile yaşıyor bu evde. Düşünebiliyor musun? Yani ben böyle çocukluğumdan hayal meyal hatırlıyorum. İşte eski kapıların şeyini görüyor musun? Güzelliğini, işte at, eşek, develer buradan geçeceği için eski zamanlara göre yine de yüksek sayılabilecek bir kapı eşiği kullanmışlar ama şimdiye baktığımız zaman hala böyle biz büyük kapılar seviyoruz, büyük yapılar. Bazı köylerde devenin çok olduğu yerler vardı. Aha. Orada da böyle devenin Deveye girişine göre. göre kapı yapmışlardı. Evet. Bizde at, eşek daha fazla olduğu için bak şu açılır, çuvallarla atlara, eşeklere yüklenmiş unlar, buğdaylar vesaireler böyle bu kapılardan girer ve 3 hane yaşıyor. Düşünebiliyor musun? Şu görüntüde şöyle biraz geri doğru çıkar mısın? Şu ev, abi şöyle gelelim biz, görsünler. Ev ve ağaca bakın. Yani böyle bir film afişini andırmıyor mu sanki, değil mi? Ne yazarız altına abi? Vallahi bana hep şeyi anımsatıyor. Ahlat Ağacı filmini, bak görselini hatırlatıyor. Evet. Dut ağacı bu arada. Tabii durumu kötü. Çok durumu iyi değil. Evet. Bunu görünce de aklıma geliyor. Bunun gibi evleri görünce de abi. Hani tabii ki çocuklar tarafından terk edilmesin. Bizler de büyüyeceğiz. Biz de öyle olacağız ama çocuklarımız falan nasıl olacak bilmiyorum ama hani bir kenara atılıyorsun abi. Hemen yanına yeni bir ev yapılıyor işte. Yani. Evet. Yani oraya geçiyorsun. Ama bu biraz artık iyileşmesi zor bir yapı. Çok masraf edilmesi gereken bir yapı. Burada da eski sinema vardı. Şurada büyük bir kapı vardı. Bu 2 kat birlikteydi. O dönemler Yılmaz Güney filmleri falan oynardı. Çok güzel bir sinemaydı. Çocukluğumuz bu sinemada geçti. Sonradan 2 farklı yapı haline dönüştürmüşler ama tek bir yapıydı. Çok güzeldi. Burada böyle Cüneyt Arkın'ın, Yılmaz Güney'in falan afişleri asılı olurdu. Biz de buraya gazozlarımızla falan böyle film izlemeye gelirdik. Dağlar! Yüksek dağlar! Koca dağlar! Orada mısınız? Vay ne güzel oldu. Yüce dağlar! Yüksek dağlar! Orada mısınız? Abi rahatladın mı? Evet. At şöyle içindeki pislikleri diyor ya bir tane filmde. Ben geldim! Acayip sessizlik var ya. Haykıracağın, bağıracağın, içini boşaltacağın alanlar olmalı falan diye. Tam burası böyle bağırmalık yer değil mi? Evet. Bir bağırsana abi. Ben çok bağırdım mı diyorsun? Yok. Ne diye bağırayım? Ne bileyim abi, insan böyle. Rahatlamak istiyor ya böyle. Evet, şehirden gelen insan için doğru. Hakan abiyle tanıştırayım sizi. Hakan abi de buralı. Burada yaşıyor. Tekstil işiyle uğraşmış. Çadır falan yapıyor. Ara ara buralara gelip kalıyormuş. Niye çıkıyorsun dağlara yazın? Bağımlılık yapıyor. Yani kendini rahat mı hissediyorsun? Evet. Burası benim kamp yaptığım alan. Bu kaya ne kadar büyük böyle ya. Bu şuradan bir yerden kopmuş, yuvarlanmış gelmiş buraya. Bunun yuvarlandığı zamanı düşünebiliyor musunuz yani? Yuvarlanıp gelmiş. O gün hangi gün yani? Ne olmuş o gün yani? Bir anda olan şeyler değil tabii ki. Binlerce yılda olan şeyler yani. Benim çadırın alanı burası. Çapı bu. Böyle. Şu çizgiyi görüyorsun. O yağmur oluyor. Şöyle. Burada su oluyor. Burada yeme içme düzenimi yapıyorum. Kaç gün kalıyorsun bir çıkışta mesela? Yani toplam 3 ay kalıyorum. Yani bir hafta sonra dünya işlerinden tamamıyla soyutlamış oluyorsun kendini. Yukarı çıkarken her şeyi alıyorsun yanına. Bütün yaşamsal ihtiyaçların hepsini alıyorsun. Hakan abi de benim şu anda çevremde bulunan 1250 çeşit farklı insandan bir tanesi. Akçay köyünden yaklaşık şöyle bir 20 dakikalık yolculuktan sonra Uçar Su şelalesine geldik. 800 metreden akıyor. 2000 rakımdayız. Bu videonun içinde burası neden olmasın? Mutlaka buraya çekmeseydim bana söylerdiniz. Uçar Su şelalesine de geldim. Hemen üst taraf, ovanın üst tarafı. Hani diyordum ya size bir çanağın içinde saklı ova. İşte orası. Şimdi 2000 rakıma çıktık.
Uçar sudan çıkan su komple bu ovanın tamamının tarımsal olarak beslenmesine sebep oluyor. Besleyen yer sadece burası. Bu arada Akdağların diğer tarafına çok yaklaştım. Bu kadar yaklaştığım yer olmuştu. Diğer tarafını da gördüm yani. Saklanan tarafını da görmüş oldum yani. Kartal var mı abi buralarda? Hemen şurada bir tane kartal yuvası var. Nerede abi? Belki uçuyordur da şimdi. Bu taraftaki küçük tepe, birkaç tane ardış ağacı var orada. Büyük olan değil, onun altındaki küçük olan tepede güneşe bakan cephesinde yuvası var. Bizi avlamasın burada şimdi. Avlama. Avlamaz mı? O kimi avlayacağını biliyor. Öyle mi? Yazın burası çok turist alıyor mu? Evet. Dünyanın her yerinden ziyaretçiler geliyor. Suat inmiş oraya bile. Oo, Yavaş yavaş. Ne kadar güzel değil mi? yeşil su. İşte temizliği tarif et deseler böyle bir renkle tarif edebilirsin ancak. Öyle mi diyorsun? Tabii. Ben şimdi buraya gelmesem, hareket etmesem, yola çıkmasam, o Akdağların bu tarafında, sırtında böyle bir yeşil göl olduğunu nereden bilecektin? Değil mi? Tabii. Yola çıkmak önemli. Bu arada bunu da bana gösterdiler. Bu ketre dediğiniz bir şeymiş değil mi abi? Evet. Bunun kökünde, dikenli tabii ki bu biraz şey olur ama kökünde oraya hafif böyle bir çizik atıp ondan sonra 15-20 gün sonra gelip o kesiye bakıp kesikten akan. Hemen ertesi gün akabilir. Ha, öyle mi? 15-20 gün boyunca toplarsın. Toplarsın. İçinden bir sıvı akıyormuş arkadaşlar ve o akışkan özelliği olan bir sıvıymış ve onu artık her yerde kullanıyorlarmış yani yapıştırıcı olarak. İlaç tedavisinde yapıştırıcı olarak birçok alanda kullanıyorlarmış. Eskiden böyle yapıyorlarmış yani. Bu arada gidiyoruz da sanki çok böyle yakınımızdaymış gibi oradan baktığımızda o mesafe algısı kayboluyor insandan. Bak daha hala yol var ve burası, bunun arkası Seydikemer, Saklıkent. Yani bizim o taraflar. Çok yakın gibiyim evime ama çok uzağım aslında yani. Bir dakika. Şu toprağa atacağım sonra. Aha, kafası yarıldı. Bakışa bak. Evet. Yeşil Göl. Bir bakalım abi, donmuş mu ya? Merak ediyorum ya. Çıldır Gölü de böyle. Şimdi donmuştur belki o da. Bastığın yere dikkat ediyorsun değil mi? Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Bak şu suyun hareketlerinden, yıllarca oluşan aksiyondan ortaya çıkan duruma bak. Taşın hareketlerine bakın ya. Buzul çağında çatır çutur gazete kağıdı gibi sıkıştırmış buzlar. Bu tepeleri oluşturmuş, oyukları oluşturmuş. Ben de Krater Gölü olarak biliyordum. Krater Gölü ama değilmiş. O kaldı taş orada. Sesi duydunuz mu? Hala buz bak. Ah, orası değil ki. Ah! Gördün mü? Bak hala kaldı. Sese bak ya. Kaldı. Ya şu mutlu ediyor işte insanı ya. Ya herkesin bir hikayesi vardır ve o hikaye üzerinden o lakap takılır. Köy yerinde insanları lakapla tanırlar. Şimdi örneğin bana Köşeli derler. Şurada arkadaşımız var. Kendisine Bomali. Bomali'nin anlamı bir babanın 2 tane çocuğu var. Bir tanesi gürbüz, böyle patlayacak gibi. Bir tanesi de çok şargada, böyle yaramaz. Tamam mı?
Ona yaramaz Ali demişler, buna bom Ali demişler. Ayırmak için. Sana niye köşeli demişler abi? Dedem uzun yıllar askerlik yapmış. Askerde hastalanmış. Orada 62-63 gün hastanede yatmış. Geldiğinde buraya dedem çavuşmuş. O hoş geldin Mehmet Çavuş, Mehmet Çavuş. Dedem demiş ki ya işte demiş hastalandık, yattık. 63 gün hastanede. Canın sıkılmadım demiş oradan birisi. O ya demiş bizim evin köşelerine benziyordu, hastanenin köşeleri demiş. Çarşıya geliyor. Muzip yani şakacı birisi diyor ki o geliyor bak diyor köşeli diyor. Ne köşelisi la? Diyor hastanenin köşeleri bunların evin köşelerine benziyormuş diyor. Oradan Mehmet Çavuş köşeliye kalıyor. Sonra sana geçiyor. Ondan sonra babamdan bana ben gurur duyuyorum. Beni burada 5 yaşında çocuk köşeli diye çağırır. Ama hemen hemen her evin altında bir tane traktör görüyorum yani. Tabii yani tarım yeri burası. Yani yazın elmacılık, kışında sebzecilik çok yoğun. Elma bayrak konusu tamam. Onun dışında Armut, şeftali, ayva hepsi yetişir burada. Ve çok da lezzetlidir, güzeldir. Yazın yaz armudu bile bulursun. Bak şu an mesela güzelleştirilmiş bir yapı. Tipik Elmalı mimarisine uygun bir şekilde restore edilmiş. Gayet şıkır şıkır. evlere baktığımda abi burada kafamda 3'e ayırdım. Yani mesela şöyle hala devam eden bu haliyle yani Evet. 150 yıllık görüntüsüyle devam eden evler. Şimdi az önce senin söylediğin dönüştürülmeye çalışılmış ve güzel olmuş. Bu evler bir de eski baba ocağı olabilir veya kendisi yapmış olabilir. Bu şekilde dönüştürülmüş, yeni yapılmış evler. Yani burası mesela bizim Nevin ablaların evi. Kentte yaşıyorlar. Sadece yazın geliyorlar. Bakın şöyle hani önünde bahçesi, şöminesi vesairesi. Şimdi kentten geldiğin zaman da böyle bir kapı yapma ihtiyacı hissediyorsun artık yani. Anlatabildim mi? Hani köyde estetik duygusu. Evet. Sen devam et abi. Estetik işte kentsel bir ihtiyaç. Yaşam çok zor olduğu için burada o estetiğe ayıracak zaman bulamıyorlar. Bunu bir ihtiyaç olarak görmüyorlar. Çünkü hani barınma, yeme, içme, karnını doyurma ve hayatına devam etme dürtüsü daha ağır basıyor. İlk ihtiyaçları onlar. Bana en çok gelen mesajlardan bir tanesi şu. Ya Murat senin videolarını izliyoruz. Neden bizim köyler böyle hep dağınık, evlerin önü düzensiz, peyzaja hiç önem verilmiyor, estetiğe hiç önem verilmiyor. Ayrım yapmayayım ama şu anda yurt dışında bulunduğum yerde o kadar güzel köyler var ki falan diye böyle ufak tatlı serzenişleri olabiliyor. Buna şöyle cevap verebiliriz aslında. Şimdi pandemi sonrası kentlerden o köye yoğun göçle birlikte o kentler de estetik duygusunu köylere taşımaya başladılar. Köylerdeki insanlar da artık yavaş yavaş estetikle tanışmaya başladılar. Hatta köylerde şu ifadeyi duyarsınız. Abugatların Hüseyin'in kızı geldi eve bir köy yaptı. Ev buz gibi. Buz ifadesi de soğukluk anlamında değil. Yani tertemiz, pırıl pırıl, çok güzel. Biz de bunu yapalım. Ama burada şu anlaşılmasın. Şehirden gelenlerin de mesela ilk gördüğünüzde, ilk tanıştığınızda bahçesi çok kötü olabilir ama o daha önemli olarak yapacağı işler var olduğundan dolayı yapmıyordur. Belki o duygusu falan vardır ama ilk başta onu yorumlamamak lazım sadece. Aslında her şey tam göründüğü gibi değil. Evet. Her şey, dünyada her şey aslında. Tek arkadaşım bu ağaç mı? Bu ağaca bir sürü kez yıldırım düşmüş. Nereden baksan 1000 yaşında var. Belki 1500. Ve hala yaşamaya devam ediyor. Bu ardıç, bir tane ardıç kuşu var. Bunun tohumlarını yiyor. O yediği tohumları gidiyor. Orada bir yerde çişini yapıyor. Onun midesinden geçerse bu ağacın fidanı öyle oluyor. Yani bu fidanı toprağa kaz. Şimdi var mesela, bunu toprağa göm. Buradan böyle bir ağaç çıkmaz. Evet. İlle o kuşun boğazından geçecek. Bunu Çanakkale'de bir tane videomuzda anlatmıştım hatırlarsanız. O videoyu da merak ederseniz açıklama kısmına bırakacağız. Ardışlarla ilgili bu anlattığı hikayeyi abinin, onu dinleyebilirsiniz oradan. Bu dünyanın en lezzetli suyu mu diyorsun şu anda? Burada Murat her yer çorak, böyle hani taşlar, toprak, çok çorak bir yapısı varmış gibi duruyor ama
Buradan yaklaşık 1 kilometre sonra yukarıda Subaşı Yaylası vardır. Bizim bütün Yörüklerin gittiği bir yayladır orası. Yemyeşil bir vadi düşün. O hani yeşil vadi dedikleri var ya, öyle bir vadi. O vadinin içerisinden nehirler geçer. Subaşı Yaylası zaten suyun çıktığı yer anlamına geliyor. Yani su oradan çıkıyor. Vadinin içerisinden böyle kanallar geçer, dereler geçer. Kuzular, çobanlar oradadır ve biz oraya bal almaya gideriz. İşte süt almaya, yoğurt almaya gideriz. Bir de burada işte o uçar su gerçeği. Şimdi size uçar suyu gösterememizin nedeni, uçar suyun cephesi şu an buz tuttuğu için göremiyoruz. Şöyle bir yapı, zirve. Bir tarafta bir oyuk var. Soğuk olan iklimde biz olduğumuz için şimdi o taraf kapalı, buz tutmuş halde. Ve şu an ılıman iklim Fethiye tarafı buz tutmadığı için çıkan su Fethiye Ovası'na akıyor. Kışın akıyor. Kışın akıyor. Kışın aktığı için onlar diyorlar ki hayırsız su. Kışın zaten suya ihtiyaç. Kışın zaten suya ihtiyaç yok. Onlar hayırsız su diyorlar. Evet, yazın da bu taraftaki o buz kütlesi yaklaşık 6 Mayıs'ta bir gün önce ya da bir gün sonra çözülebiliyor. Tam Hıdrellez'de havalar ısınınca baharda o buz kütlesi eriyor ve çıkan su bir anda Fethiye'ye gitmekten vazgeçiyor. Elmalı Ovası'na akıyor. Yani o yazın başlangıcının sinyalini alıyor hemen. Bir anda dönüyor yani. Bahar diyor ki, bahar da başladı artık, ben Elmalı Ovası'na akacağım. Yeter artık Fethiye diyor. Mesela Murat, burası var ya 3 kuşaktır bakkal. Yani babası, oğlu ve şimdi de oğlunun oğlu devam ettiriyorlar. Hatta Kırıkbelin Ali derler. Kırıkbelin Ali. Kırıkbelin Ali derler. Gel bir Ali abi gel. İşte Kırıkbelin Ali bu 3 kuşaktır Murat bakkal. Ben de Ali'yim. Şu an çekimdeyiz. Bir anda girdin. Bu iş çok zordur yani, sabahın köründe başlar. Valla 46 sene bu sene. Onun işte tam onu soracaktım yani. Tam 46 sene bu sene. Nasıl devam ettiniz? Başka çareniz yok muydu yoksa? Yok, başka çarem yok, sadece burası. Ali abi gazete aldım. Ama Gazete aldım koydum işte. yapacak bir şey. Veresiye defteri var mı şu anda? Eskiden vardı değil mi veresiye defteri? Her zaman. Karıştırma Hadi. diyor. Çay ısmarlayacaksınız mı vay? Ha? Oğlum sen saçların peruk. Ha, ben neyim? İyi vallahi, sen nasılsın? İyisin. İyiyiz, nefes alıp veriyoruz. Evet. Cemal'le görüşüyoruz. İyi yapıyorsun. Çok güzel türkü söyler. Sesi çok güzeldir. Türk sanat müziği. Türk sanat müziği. Bir tane şöyle sabah rica etsek olur mu? Bir şey bari madem öyle. Gözlerin uykuyla barıştı sanma. Sen gittin gideli dargın sayılır. Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki vurgun sayılır. O vurguna bastı yani. Şimdi hani size demiştim ya, bazı köyler çok imkansız, çok böyle bir şeylere muhtaç, yolu uzun, yolları kötü vesaire. Bir kar yağdığı zaman her şey dağılır. Ama bazı köylerde imkanlar çok fazladır. Her şey hemen ulaşılabilir. Bakın hemen indik, video devam ediyor. Yukarısı belki işte 60'lar, 70'ler. Evet. Aşağısı bambaşka. Bakın burası ana cadde. Antalya'yı Kaş'a bağlayan ana cadde burası. İşte yaklaşık 60-70 kilometre sonra Kaş'a ulaşıyorsunuz yani. Böyle. Evet. Şu caddenin veya buranın en iyi bir şeyi yapan kişisi kim abi? Mesela şu konuda şu iyi, bu konuda bu iyi. Cuma'nın lokantası vardır mesela burada. Ta böyle Elmalı'dan, Korkuteli'den onun tas kebabını yemeye gelirler. Meşhurdur. Benim de çocukluğumun lezzetlerinden bir tanesidir. Mükemmel tas kebabı yapar Cuma amca. Yani bir şeyi iyi yapmak, bir şeyi sürekli yapmak, bir şeyi dürüstçe yapmak, o şeyi meslek olarak kabul etmek, o mesleğin ahlakını, o mesleğin erdemini her şeyiyle üstünde taşıma dürtüsü vardı eskiden. Eniştem berberdi. O beyaz önlüğünü her sabah çırakları ona giydirirdi ve halam onun önlüğünü ütülerdi. Her sabah ütülü bembeyaz bir berber gömleği giyerdi eniştem mesela. Bu bir ahlaktı. Şimdi görebiliyor musun sen berberlerde? Mesela beyaz gömleğini giydiren. O şeyi kaybettik. O zanaatkarlık duygusu gitti artık. Muhtarlığınız çok güzelmiş abi. Evet. Selamünaleyküm. Ateşten tuğla, böyle çok da güzel minik bir dokunuşla. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bazen bir kireçle, bir badanayla, bir boyayla bir dünya değişebilir. Değil mi? Gerçekten değişebilir yani. Hani her şey para değildir. O istek var ya. Yani düşünsene şunun önüne bir de sardunyalarını koyduğunu.
Değil mi? Hani İçerideki muhtarın ne kadar enerjili olduğunu gösteriyor yani. kesinlikle. Ali Uysal da çok severim. Pehlivan oğludur kendisi. Galepçeleri siz mi işlediniz? Sizin şeyden mi? Çeyizden mi bu yoksa? Öyle. Bir boya da. Küçük şey boyalama. Ha. El iğne yapıyor. Şu boya abi. Şu boya. Şu da el bizim olan. Hanım şu örtü var ya. Tığıyla örülen. Onu kendisi yapar. Şu hoşuma gitti bak şey olarak yani. Elmalılı mı kendi köyden mi? Değil. Kendi akrabalarımızdan. Hanımda. Akrabalarımızdan. Saklıkent. Fethiye Saklıkent. Hep siz benim hemşerim misiniz ya? Öte taraftan aldın yani açıkta şey oluyorlar bunlar değil mi? Şimdi gelin de öyle biraderin hanımı da orada. Nerede varsa oradan boşluk doldurulmuş. Bir de soyu sopa da bakılır bizde bir şey olarak. Mesleğinde hayvancılık. Kim yapıyor bunu? Şu. Şimdi bugün birisini getir bir hayvancılık yaptır. Yapacak mı? Şehirden gelip de burada hayvancılık yapar mı? Mümkün değil. Onun yaşam şekli görmemiş, yaşamamış. Şu anki yaşam şekli o değil. Bizde daha önceden var olmasından dolayı geldikleri yerde de hayvancılığı olduğunda evinden ondan dolayı yürüyor. Evet, zor değil mi? Hani şehirden gelen insan tabii ki yapıyorsa, hevesi varsa, iştahı varsa, şu anki doğru bilgilerle de eski kadim bilgiyi birleştirip yapıyorsa alkışlarız. Onda bir şey yok ama alışması sizin gibi dediğin gibi köy insanından biraz daha farklı oluyor. Yani sanki böyle hayvancılığı enjekte etmiş gibi, şırıngalamış gibi oluyor. Sonradan biraz zor oluyor. Evet. O dediğin göl burası değil mi abi? Avlan Gölü. Evet. Şunu bir anlatıver abi ya. Murat, burası çok geniş bir coğrafyada. Yani 8.000 hektar, 10.000 hektar, 12.000 hektar diye geçer. Bir alan, burada bir göl vardı eskiden. Çok büyük bir göl. Yani çanağın içinde, dağların arasında çok büyük bir göl vardı. Eski dönemde ağalar dediler ki bizim Osmanlı tapumuz var. Bu göl sonradan oluşma bir göl. Doğal bir göl değil iddiasıyla. Bu gölü tarım alanı olarak kullanma iddiasıyla ortaya çıktılar ve bir süreç yaşandı. Ve dönemin iktidarını ikna ettiler bir şekilde. Ve bu gölü kurutmaya karar verdiler. 1970'lerde bu iddia ortaya atıldı ve 79'larda bu gölü kurutmaya karar verdiler. Dağların arasından Finike Ovası'na kanallar açtılar ve bu suyu taşıdılar oraya. Bu suyu boşalttılar oraya. Ne anlamsız bir çalışma ya. Yani evet. Ve bu göl kurudu. Yani tarıma açıldı. Ve abi biz şunu gördük. Abi coğrafyada kelebeğin uçuşu değişti. Arının konuşu, yani çiçeğe konuşu değişti. Bir elmanın çiçeği değişti. Her şey değişti. Yani doğanın kendisi değişti. Doğa bir anda kendini yok etmeye başladı. Ve bu coğrafyada 7 yıl bir kuraklık yaşandı. 7 yıl kendine yetebilen tarım arazisi olan insanlar fakirleşti ve Kumluca'ya, Finike'ye, Kınık'a vesaire Fethiye'ye sebzecilik yapmaya gittiler. Yani başkasının işinde çalışmaya gittiler. Kendi arazileri var. 10 dönüm, 20 dönüm, 50 dönüm mahsul alamadılar. Başkalarının yanında ırgat oldular. Bir tanesinin canının öyle istemesiyle oluşan durumdan hayvanlar, coğrafya, dağlar, taşlar, insanlar, geçimler, çocukları, torunları etkilendi yani. Sonradan yanlış yaptıklarına karar verdiler. O dönemde ODTÜ'den öğrenciler geldi buraya, eylemler yapıldı. Coğrafya değişmesin, dokuya bulaşmayın, bu yapıyı değiştirmeyin diye insanlar burada kıyametler koptu. Fakat güçlüler galip geldi ve bu gölü kuruttular. Göl kuruduktan sonra da Muratçığım şimdi tekrar bu gölü eski haline getirmeye çalışıyorlar. Böyle bir şey var mı? Yok ama bu ülkede oluyor maalesef. Hiç bir tane gölü, yakınlarınızda da vardır mutlaka, bu şekildeki halini gördünüz mü mesela? Bakın kupkuru. Burası bir göl yani. Arkadaki ormanları falan görüyorsun değil mi? Bakın yani burası Çığlıkara ormanlarının olduğu yerler. Yani tabiat korumasında olan ya bizim yani cırık dediğimiz o ardıç kuşu kayboldu ya. Ardıç kuşu gitti. Artık ardıç kuşu yok. Yani o ardıç tohumunu yutacak
sindirim sisteminden geçirecek ve dışkılamasıyla tekrar yeni bir ardıç çıkacak yapı artık yok mesela. Evet. Buralara ziyarete gelirseniz size birileri Avlan Gölü mutlaka git veya şöyle bir hikayesi var dediğinde geleceğiniz yer burası. Avlan Gölü'nün 2024-2025'teki son hali böyle. Onları güden kim? Kim var başında? Oo, daha ucu bucağı gözükmüyor. Baksana abi, gel gel. Bak kimse yok ya bak. Gelip hepsi yolunu buluyor bak. Abi şunların yönünü değiştireyim mi? Buradan. Siz buradan. Gel tamam gel. Size yeter bu kadar abi. Size bu kadar yeter. Abi oradan da geliyor. Kaç tane var ya? Davut abi kaç tane var? 120. Yeter abi, 60 tane yeter. Tamam, siz burada. Vay arkadaş, bitmiyor ya. İşte yaylaya çıkınca 6 ay masrafların düşünsene yani %10'a kadar iniyor yani. Orada bir masraf yok. Yaylanın imkanlarından faydalanıyor hayvanlar yani. Yaylaya o yüzden çıkıyor. 6 ay o yüzden oradalar. Dur bak, karışmayalım. Bak Metehan'a bak şimdi. Aha! Kuzuluyor. Ha? Kuzuluyor. Şurada yatmış. Şey değil mi? Doğuma hazırlanmış. Evet. O arada da arkasından sürü gelince korktu. Hangisi acaba? Neyse. Onlar işlerini bilirler sonuçta. Yapacak bir şey yok. Ha bu. İşte. Bak. Şu acı mı çekiyor abi? Ne yapıyor şu an ya? Koyunumuz bu. Çok güzel koyun. Take a look. Öbür yana değil. Şu an canlı denk geldik bir tane kuzunun doğumuna. Bizim için de sürpriz oldu. Şu anda doğuyor canlı. Vallahi ilk defa görüyorum. Şu anda tabii ki çevremde hayvancılıkla uğraşan çok arkadaşım var. Onlar böyle gecenin 3'ünde 5'inde çok denk gelmiştir bu duruma. Kalkmışlar da, çok çileli bir iş. Ne zaman doğuracağı belli olmuyor. Ne diyorsunuz amca? Mesleğimiz bu. Ne zaman doğum yapacağı belli olmuyor değil mi? Tabii 5 ayda yapıyor da belli olmuyor tabii. Yani hani günü saati anlamında. Memelerinde süt indiği belli oluyor yani. Doğurmadan 24 saat içerisinde süt iniyor memeye, belli oluyor. Annesi Tabii. şu an bebeğini temizliyor. Yaklaşık 1 dakikadır hayatta. Evet. İlk yavrusu bu zaten, şişek koyun oluyor. İlk doğum yapıyor daha. İlk defa böyle bir şey videolarda denk geldi. Ben de ilk defa gördüm yani açıkçası. Evet. Allah'ım. Bak kalkacak ayağa. Ayağa kalkacak. Mesela sen nasıl doğar doğmaz hemen yürümeyi öğreniyorsun değil mi ya? Çok ilginç. Bebeklik süreci çok uzun süren canlı herhalde biziz abi değil mi? Yani 4 sene falan böyle anneden babadan kopamıyoruz. Bak şimdi. Biraz sonra yürümeye başlayacak. Hadi bakalım. Sonra doğru geliyor. Hadi bakalım. Evet hadi bak güçlenmeye bak. Aha çıktı. Kalktı. Oy. Gel Murat amcana.
Şimdi mal birbirine bağlı olmasa bu daramantoz olur gider, hakkından gelemezsin. Biri önünden, arabanın önü nereye giderse arkası gider, mal da aynıdır sürü. Evet. Evet. Tamam. Ramazan abi görüşürüz. İnşallah yolunuz düştüğü zaman gene buyurun, Tamam. gelin, beklerim. Geleceğimizi. Girdevi ailesi, Altay Fethiye'li, Altay Antalyalı, Elmalıyız biz. Ayağımızın biri burada, biri orada. Girdev Yaylası'na yazın geleceğiz. İnşallah buyurun, gelin, beklerim. Balını yoğurdunu yemeye geleceğiz. Buradan giderseniz ilk girişte biz varız zaten. Tamam. Şu an biz Yörük'le beraberim. Görüşürüz. Teşekkür ettik. Çok sağ olun. Allah iş karşılığı versin. Hadi. Amin. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.